Kim olduğunu bulmak bazen sadece hayatta kalmakla sınırlı değildir. Bazı insanlar yaşadıkları acıları ve mücadeleleriyle yalnızca kendilerini değil, tüm insanları etkileyen bir miras bırakır. İşte karşınızda Frida Kahlo. 6 Temmuz 1907'de Meksika'nın Coyoacán bölgesinde doğan Frida Kahlo, hayatının en derin yaralarını daha çocuk yaşta sarmak zorunda kaldı. Genç yaşta geçirdiği çarpıcı bir kaza onu bedensel ve ruhsal bir yolculuğa sürükledi. Resim, Frida için yalnızca bir ifade biçimi değil, aynı zamanda acıların pençesinden kurtuluş arayışının bir yolu oldu. Kendine has tarzı ve derin duygusal döngüleriyle kadın kimliği, aşk, ihanet ve öz kimlik üzerine samimi bir dünya yarattı. Onun fırtınalı aşkları toplumun kaosuyla birleşerek hem kendi hayatını hem de sanatını dönüştüren bir etkiye sahip oldu. Diego Rivera ile olan ilişkisi ikisinin sanatına olduğu kadar hayatlarına da damgasını vurdu. Frida Kahlo yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda bir toplumun önünde durarak cesaretle kimliğini savunan bir semboldü. Onun hikayesi evrensel bir mücadele ve özgürlük arayışının öyküsüdür. Bu belgeselde Frida'nın içsel dünyasına ve onun zamansız eserlerine derinlemesine dalacağız. Acısıyla, zaferiyle ve öğrenilmesi gereken çok şeyiyle Frida Kahlo, geçmişte olduğu gibi bugün de ilham vermeye devam ediyor. 1907 yılının sıcak bir yaz günü Meksika'nın kalbinde Coyoacán'da Frida Kahlo dünyaya geldi. Frida'nın yaşam öyküsü sıradan bir çocuğun masumiyetinden çok daha fazlasını barındırıyordu. Ailesi Alman göçmeni bir baba ve Meksika kökenli bir annenin birleşimiyle oluşmuştu. Bu karmaşık miras Frida'nın kimliğinin temel taşlarını oluşturuyordu. Büyüdüğü ev sanatın ve kültürün merkezi haline gelecek, çiçeklerin kokusu ve resimlerin ruhu ile dolup taşacaktı. Ancak Frida 6 yaşındayken çocuk felci hastalığına yakalanarak hayatının en büyük savaşlarından birine başladı. Bu hastalık onun sağ bacağını etkileyerek genç yaşta fiziksel acı ve farklılıklara başa çıkmayı öğrenmesine neden oldu. Ama bu zorluk onun ruhunu asla kıramadı. Aksine onu daha da güçlendirdi. Genç kızlık döneminde Frida, Escuela Nacional Preparatoria'ya kaydoldu. Ve burada Meksika'nın en entelektüel gençleriyle bir araya gelerek yaşamın anlamını sorgulamaya başladı. Okulda politikaya olan ilgisi ve sosyal adalet konusundaki tutkulu görüşleriyle dikkat çekiyordu. Sanat ise bu dönemde gözünde şekillenmeye başladı. Frida, sanatçı Diego Rivera ile karşılaştığında hayatı tamamen değişti. Onun büyüleyici kişiliği Frida'nın resim yapma tutkusunu canlandırdı. Resim artık bir hobi değil, hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştu. Yıl 1925. Frida Kahlo genç yaşında hayallerinin peşinde koşmaya devam ederken hayatın en zor anlarından birine adım atmak üzereydi. O gün Coyoacán sokaklarında neşe dolu bir gün gibi görünüyordu. Henüz 18 yaşında geleceği parlak bir sanatçı adayı olarak hayatın tüm sunduklarının tadını çıkarıyordu. Ne yazık ki hayatın ona hazırladığı dönem beklenmedik bir trajediye dönüşecekti. O gün Frida sınıf arkadaşlarıyla birlikte yaygın olarak kullanılan bir otobüse bindi. Bir anda doğruca karşılarına çıkan başka bir otobüsle korkunç bir çarpışma yaşandı. O anda Frida'nın hayatı sonsuza dek değişecekti. Çarpışmanın etkisiyle Frida ağır yaralandı. Kaza anında vücudu birçok yerden parçalar halinde hasar gördü. Omurgası, pelvis kemiği ve bacaklarını derin yaralar aldı. Kazanın etkisiyle 30'a yakın yerinden kırıldı. Hastaneye kaldırıldığında doktorlar vücudundaki zedelenmelerin ciddiyetini anlamışlardı.
Frida uzun bir tedavi sürecine girecek, birçok ameliyat geçirmek zorunda kalacaktı. Hastane odasında geçirdiği günler boyunca bedeninde yaşanan acılar onu hem fiziksel hem de ruhsal bir mücadele itecekti. Ağır yaralarından ve fiziksel acılarından ilham alan Frida, tablo üstüne tablo yapmaya başladı. Her bir fırça darbesinde kendi kimliğini, duygularını ve hikayesini ifade ediyordu. Kolay bir yolculuk değil ama Frida Kahlo'nun yaşamındaki bu zorluklar onun sanatını güçlendiren en büyük katalizör oldu. Kazanın ardından aldığı yaralar onu yalnızca bedensel acıyla yüzleştirmekle kalmadı. Aynı zamanda sevdiği insanlarla olan ilişkilerini de sorgulamak zorunda bıraktı. Frida'nın kalbinde büyük bir aşk olan Diego Rivera onun hayatındaki en önemli figürlerden biriydi. Diego, Meksika'nın en tanınmış sanatçılarından biriydi ve güçlü karizmatik kişiliği Frida'yı derinden etkiliyordu. İlişkileri tutku dolu ama bir o kadar da karmaşık bir seyir izliyordu. 21 Ağustos 1929'da evlendiler. Frida, Rivera'nın 3. eşi oldu. Evlilikleri fil ile güvercinin evliliğine benzetildi. İkili birbirlerini hem destekleyen hem de birbirlerinin en büyük rakipleri haline geldiler. Diego'nun sadakatsizlikleri Frida'nın içsel acılarını arttırmış olsa da onun için aşk her zaman güçlü bir motivasyon kaynağı olarak kalmıştı. Frida, Diego'ya olan tutkusunu eserlerinde de yansıtıyordu. Onunla olan ilişkisi pek çok tablosunda derin bir şekilde işlenmişti. Aşkın yanı sıra ihanet ve kalp kırıklığı da yansıyordu. Frida, mücadelelerle savaşan bir yaşam sürerken bir yandan da çocuk sahibi olma arzusunu içten içe yaşıyordu. Ancak yaşadığı ağır travmalar ve sağlık sorunları onun bu isteğini bir hayal olarak bırakıyordu. Neredeyse hayatı boyunca çocuk sahibi olma arzusunu gönlünün derinliklerinde taşıdı. Onun bu isteği sanatıyla birleşince besleyici bir kaynağa dönüşüyordu. Eserleri kadın olmanın ve doğurganlığın sembollerini içeren imgelerle doluydu. Frida'nın yaşadığı zorluklar onun sanatsal ifadesini de derin bir şekilde yansıyordu. 1930'ların ortalarına geldiğinde Frida kendi stilini geliştirerek sürrealist ve sembolist unsurları harmanlamaya başlamıştı. Sanatı onu toplum karşısında daha görünür kıldı. Bağımsız bir sanatçı kimliğini edinmişti. Eserlerinde hayat, ölüm, aşk ve kimlik arasındaki karmaşayı ustalıkla işlerken kendi yaşam öyküsünü de resmediyordu. Frida'nın en önemli eserlerinden biri o dönem için olduğu kadar kendi hikayesi açısından da büyük bir anlam taşıyordu. 1932'de yaptığı Henry Ford Hastanesi, onun yaşama sevinciyle korkuları bir arada barındırıyordu. Aynı zamanda kendini kabul etme ve yaralarından doğan gücü sembolize ediyordu. Sanatındaki büyük başarılar Frida'nın içsel mücadelesinin bir yansımasıydı. Frida Kahlo'nun yaşamı yalnızca resimlerden ibaret değildi. Onun hikayesi, aşk, mücadele ve kendini bulma yolculuğuydu. Kazanın ardından yeniden doğmuş gibi hissettiği bu süreç, Frida'nın hayatına ve sanatına yön verdi. Daha sonra gerçekleştirdiği sergilerle birlikte hem Meksika'da hem de uluslararası arenada tanınan bir sanatçı haline geldi. Kendine özgü tarzı sayesinde çağının ötesinde bir sanatçı olarak hafızalarda yer etti. Frida Kahlo sanatın gücünü acının derinliğinde bulmuş bir kadın. Hayatı boyunca sık sık sağlık sorunlarıyla boğuşmasına rağmen dayanılmaz acıları ve zorlukları resim yaparak aşmaya çalıştı. Frida yalnızca kendi ülkesinde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya kadar birçok önemli sergide eserlerini sergileyerek sanat dünyasında adını duyurdu.
1938 yılında New York'ta gerçekleştirdiği sergi onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Bu sergi sadece ona büyük bir ün değil, aynı zamanda uluslararası alanda tanınma fırsatı sundu. Bir yıl sonra Paris'te açtığı sergi ise sanat çevrelerinden büyük övgüler aldı. Frida her defasında sanatını da daha ileri taşımak için adeta hayatla dans ediyordu. 1943 yılında La Esmeralda adlı sanat okulunda öğretim görevlisi olarak yeni bir döneme adım atan Frida, sağlık durumu kötüleşmesine rağmen 10 yıl boyunca öğrencilerine ders vermekten vazgeçmedi. Meksiko City'ye gidemediği için derslerini evinde vermeyi tercih etti ve ona Los Fridos ismini verdikleri öğrenciler için bir ilham kaynağı oldu. Frida, bilgilerini, tutkusunu ve sanat ve sevgisini genç nesillere aktarmaya kararlılıkla devam etti. Ancak hayat ona insafsızca yeni zorluklar çıkarmaya devam ediyordu. 1950 yılında omurgasındaki ciddi sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve 9 ay süren bir tedavi sürecine girdi. Bu süre zarfında sanatına olan sevgisi bir nebze olsa da azalmadı. 1953 Nisan'ında Meksiko City'de kişisel bir sergi açtı. Fakat bu dönemde sağ bacağı kesilerek onun mücadele dolu hayatına yeni bir zorluk eklenmişti. Frida Kahlo hayatının sonuna geldiğinde 13 Temmuz 1954'te akciğer embolisi teşhisiyle hayata gözlerini yumdu. Geride bıraktığı son eseri Yaşasın Yaşam isimli nötrmont onun yaşam sevgisini ve mücadeleci ruhunu simgeliyordu. Cenazesi ertesi gün yakıldı. Külleri Mavi Ev'de muhafaza edilmeye başlandı. Mavi Ev 1955 yılında Diego Rivera tarafından devlete bağışlanmış, sanatı ve yaşamı anısına bir simge haline gelmiştir. Bugün Frida'nın rengarenk dünyasına, onun acılarına, aşkına, tutkusuna ve sanatına olan sevgisine dair bir yolculuk yaptık. Kendime dair bir şeyim var, o da duvarları aşabilme kabiliyetim, diyen Frida, kalplerimizde yaşamaya devam ediyor. Onun mirası yalnızca sanatla sınırlı değil, aynı zamanda her birimizin kendi kimliğini bulma ve kendi sesimizi duyurma cesaretini simgeliyor. Eğer Frida Kahlo'nun sanatı ve yaşamı hakkında daha fazla şey keşfetmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Son olarak unutmayın, hayat bir şey değil, yaşamaya değer bir şeydir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.